Herkese merhaba. Sağlıklı, mutlu, bol kazançlı, güzel bir yıl geçirmenizi dilerim. Yıl sonu nedeniyle bir süre tatile çıktım. Dolayısıyla bir hafta 10 gün kadar bir video çekmedim. Fakat yeni yılla birlikte tekrar analizlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrıca zaten yıl sonu olması sebebiyle piyasaların sığ olması ve beklenmedik sert hareketlerin oluşabileceğinden dolayı analizler çok sağlıklı olmayacaktı. Kaldı ki son analizden aslında farklı da söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Günlük grafiklerde gümüşle başlayacak olursak önemli bir destek bölgesini kırdık. Sonrasında bakın bu bölgeyi direnç olarak da çalıştırıp tekrar satışa döndük. Fakat şu anki görünüm bakın burada bir çift dip oluşabileceği. Ancak bunun için yukarıda uzun vadeli düşünenler 30-20'lerin üstüne yerleştiğini görmemiz gerekir. Hatta bunu 30-60'lara kadar da çıkartabiliriz. Bakın bu destek bölgesi kırılmadan önce alıcıların devreye girdiği bir süreç var. Bunun tekrar satışa döndüğü seviyedir aslında önemli olan. Bu da 30-60'ı gösteriyor. Dolayısıyla yukarıda 30-20-30-60 aralığı orta uzun vadeli düşünenler için oldukça önemli olacak. Bu bölge korunduğu takdirde de zaten bu %61.8'in kırılmış olması, kaldı ki farklı grafiklerden baktığımızda 29.67, 29.40 seviyelerinin burada önemli olduğunu görüyoruz. Bu bölgenin kırılmış olması ana beklenti olarak bizim 26-26.5'lara kadar bu satışların devam etmesi olacak. Bir ara destek bölgesi olarak da gene 28-27-68'i takip etmemiz gerekiyor aşağıda. Ancak dediğim gibi yukarıda 30-20-30-60 üstü hareketler görmeye başladığımızda fiyat tekrar bu bölgeye yerleştiğinde bir tepki sürecini en azından takip edebiliriz. Buradan gümüşün düşük zaman dilimlerine döndüğümüzde bakın şurada bir yatay bant içerisinde çift dip ihtimali var. Ancak aynı zamanda bakın şu yükseliş gelene kadar bir ters çanak formasyonu da oluşabilirdi. Dolayısıyla kısa vadeli bakanlar bu tür formasyonları kovalamak yerine şu yatay bandın kırılımıyla işleme girerek yatay bandın yüksekliği kadar hedefler koyabilir. Bu en güvenli, en basit işlem stratejisi olacaktır. Dolayısıyla yukarıda 29.90 direnci kırıldığı takdirde alıcı olunup minimum yatay band yüksekliği kadar bir kar hedeflenebilir. Bu da 31 dolarları gösteriyor. Fakat tabii şunu da unutmamamız gerekecek. 30.90'larda da önemli bir direnç bölgemiz var. Şu son düşüşün maksimum tepki sınırı. Dolayısıyla bu formasyon hedefini 30.90'a çekmek daha sağlıklı olacaktır. 31 doları göstermeden maksimum tepki sınırından tekrar satışa dönme riski var. Bu bölgeyi yakından takip etmek gerekecek bu tarz bir hareket alacak olursak. Bunun dışında da tabii aşağıda 28.74'ün kırılması, günlük grafiklerde o beklediğimiz %61.8'in kırılması ile birlikte 26-26.5 maksimum 28 dolara doğru olan o düşüşün ilk sinyali olacaktır. Dolayısıyla şu yatay bandı bugün için takip edeceğiz. Aşağıda 28.74, yukarıda 29.90 önemli destek direnç bölgelerimiz. Buradan ons altına geçecek olursak ons altının nispeten daha güçlü durduğunu görüyoruz. Orta uzun vadeliler için yukarıda 2720 geçilmediği sürece yükselişten, aşağıda da 2583 desteği kırılmadığı sürece düşüşten bahsedemediğimiz bir süreç artık var. Fakat bakın şurada oluşan diplerin altına sarkmış olması, eğer buradan gelen bu alımların bir önceki tepeye ulaşamadan tekrar satışa döndüğünü görüyorsak düşüşün devam edeceği ve yeni diplerin oluşabileceğini bize anlatır. Dolayısıyla yukarıda 2720 geçilmediği sürece bu bölgede alıcı olmak sıkıntılı olacaktır. Burada tabii şu hatırlatmayı da yapayım. 2287'den başlayan yükselişin aslında şu an için bir düzeltme süreci içerisindeyiz. Burada herhangi bir düşüş trendinden henüz söz edemiyoruz. Aşağıda 2483-2447 korunduğu sürece 2287'den başlayan yükselişin maksimum düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanabilir. 2447'nin kırılması tekrar 2287'lere kadar düşüşün devam etmesini ana beklenti olarak belirleriz. 2447'nin kırılmasıyla birlikte ana beklentimiz 2287'ye kadar düşüşlerin devamı olacaktır. Bu noktada ise bakın hala
hala bu sefer de yatay bandı koruyor olacağız. 2287 kırılmadığı sürece bir düşüş trendinden de bahsedemediğimizi unutmayalım. Şu anda da bir düzeltme sürecinde olduğumuzu söyleyebiliyoruz. Altının düşük zaman dilimlerine döndüğümüzde bakın şu düşüş sürecinin tepkisini takip ediyoruz. Yukarıda 2670-2676 direnci geçilmediği sürece şu son düşüşün tepkisini verdik ve tekrar satışa dönüyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanabilir. 2676 üstü kapanışlar, şu öncede oluşan bakın bir çift tepe bölgesi var. Bu bölgeyi gündeme getirecektir. Yani 2726-2720 aralığına doğru alımların devam etmesini bekleriz. Ancak 2676 kırılmadığı sürece şu düşüşün tepkisini verdik ve tekrar satışa geçiyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanır. Temkinli olmak gerekir. Dirençlerin kırıldığını görmeden alıcı olmak altında şu süreçte sıkıntılı olacaktır. Buradan platine geçecek olursak platinde de önemli gördüğümüz 957-952 bölgesi vardı. Bu bölge kırıldığı takdirde şu son yükselişin düzeltmesinden daha güçlü satışların geldiğini söyleriz ve ana beklentimiz bir önceki dip bölgesi olan 902-895 bölgesi olacaktır demiştik. Şu an içinde bu bölgeye ulaştık ve buradan bir tepki süreci takip ediyoruz. Tepkinin aslında burada başladığını söyleyebilmemiz için 928-930 üstü hareketler görmemiz gerekecek. Bunun da minimum tepkisi yukarıda. Düşüş sürecinde önemli olan 957-952 bölgesi minimum tepki sınırı olacaktır. Maksimum ise 980-990 bölgesine doğru alımlar gelebilir. Bu da gene maksimum tepki sınırı olacaktır ve tekrar satışa dönme riski taşır. Burada tabi uzun vadeliler için biraz geniş resimden baktığımızda bir üçgen formasyonunun içinde olduğumuzu ve gittikçe daralan bir sürece girdiğimizi söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla burada tepkilere yatırım yapmak yerine bu destek bölgesine ulaşmasını beklemek çok daha sağlıklı olacaktır. Ancak biz gene önümüzdeki süreçte düşük zaman dilimlerinden de grafikleri takip ederek olası alım fırsatlarını yakın stoplarla belirlemeye çalışacağız. Buradan platinin düşük zaman dilimlerine geçecek olursak kısa vadeli trade amaçlı işlemleriniz için burada takip etmemiz gereken bölge 929-924 direnci. Bu direncin kırılmasıyla birlikte bir tepki sürecine girdiğimizi düşünürüz ve 952-957 bölgesine kadar minimum tepki olarak kalacaktır bu yükseliş. Maksimum ise yukarıda 989-998 bölgesini takip edeceğiz. Bu maksimum tepki sınırı olarak gene kalacak bir bölgedir. 998-1000 dolar üstü hareketlerde burada alımların güçlendiğini söyleriz ve 1048-1050 dolarlara doğru yükselişlerin devamı beklenebilir. Trade amaçlı bu tür yükselişleri kaçırmamak adına bu dirençler kırıldıkça kademeli alımlar yapmak daha sağlıklı olacaktır. Ancak günlük grafiklerde o belirlediğimiz üçgenin desteğine doğru satışların gelme ihtimaline karşı mutlaka yakın stoplu işlemler açmamız gerektiğini unutmayalım. Buradan Palladium'a geçecek olursak Palladium'da da şu yatay bantı takip ediyorduk. Yukarıda direnç olarak 1253-1212, aşağıda destek olarak ise 830-809 bölgesi. Bu orta uzun vadeli günlük grafiklerden takip edenler için önemli destek direnç bölgeleridir. Şu an için bakın yaşanan şu son yükselişin 1250'lere doğru gelen yükselişin bir ara destek bölgesi olan %78.6'nın geçtiği 897-869 bölgesini destek olarak çalıştırdığını görüyoruz. Bu bölgede tepkinin başladığını söyleyebilmemiz için yukarıda 985'in üstünde hareketler görmemiz gerekecek ve bu tarz bir yükselişte de maksimum 1111-1094'lere doğru olan yükselişler tepki olarak takip edilmeli ve tekrar bir satış riskini taşıdığını unutmayalım. Orta uzun vadeli düşünenler burada aslında paçal alım da yapabilirler. Bu bölgenin çalışma ihtimaline karşı %20'lik %30'luk bir alım denenebilir. Düşüşlerin devam etmesi durumunda şu bir önceki dip bölgesinde de ikinci parça alım yapılabilir. Ben Palladium'un da gene oldukça önemli bir bölgede olduğunu düşünüyorum. 2011'de oluşan zirvesine geri dönmüş durumda. Geçmişte hatırlayanlar olacaktır. Palladium'un çok pahalı olduğunu defalarca söylemişti. Bu 1800 dolarları fiyatlarken.
ve o dönemde belirlediğimiz o önemli destek bölgesine de geldiğini düşünüyorum. Bu bölgede özellikle bu destek bölgelerini kullanarak alım yapmak sağlıklı olacaktır. Buradan paladyumun düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde yukarıda 920 üstü kapanışlar bir tepki sürecini gösterecek. Burada yaşanan şu son düşüşün bakın hem %50 seviyesinin geçtiği hem de olası bir çift dip ihtimalinin aktif olduğunu söyleyebileceğimiz seviye 951-946 bölgesi. Bu bölge kırıldığı takdirde minimum şu yatay bandın bakın yüksekliği kadar bir yükseliş gelecektir. Ve bu da tekrar 1000-1010'ların üstüne atan bir hareketi tetikleyecektir. O nedenle kısa vadeli trade edenler 920 ve 950 üstü hareketlerde dirençler kırıldıkça kademeli alım yapıp kırılan dirençlerin altına stop koyarak bir kısa vadeli trade stratejisi oluşturabilirler. Buradan son olarak bir Brent petrolün 4 saatlik grafiklerine de bakmak istiyorum. Aslında yıl sonu itibariyle önemli bir kırılım takip ettik. Şu üçgen formasyonunun direncini kırdığı bir süreç yaşandı. Fakat bakın bu üçgen formasyonlarında hep uyardığım bir bölge vardır. Şu morla belirlediğimiz alan. Bu bölge bir likitte tuzağı olarak kalma riski taşır. Ve bakın üçgenin direnç bölgesinden şu an için gene satışlar almakta. Yukarıda 76-45 üstü kapanışlar almadığımız sürece bu bölgeyi bir likitte tuzağı olarak çalıştırıp tekrar satışa dönme riski var. O yüzden temkinli olmak gerekir. 76-45 üstü kapanışlarda da şu yükseklik kadar bir yükseliş beklenebilir. Bu da yaklaşık 6 dolarlık 80-82 dolarlara doğru yani şu bir önceki Ekim ayında oluşan tepeye doğru hareketlerin devamı beklenebilir. Evet değerli metaller ve Brent petrolden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.